Merhaba, ben Kıvanç Tatlıtuğ. Bugün Işıltılar'da Tahire Demircan'la birlikteyiz. Ee, Ben doğma büyüme Adanalıyım. Ailemle beraber 97 senesinde İstanbul'a taşındık. Ama bir Arnavutluk da var. Var tabii, suyun öbür tarafına Anneniz gidiyor Arnavut mu, hikayemiz. babanız Arnavut? Babam Arnavut, annem Edirne. Arnavutluk derken ne tarafından? Çünkü bizde de varmış bir 15 göbek öncesi falan bir. Priştina. He, Priştina bölgesi, işte Noya Pazar bölgesine dayanıyor. Döneminde çıkmışlar, gelmişler ailem. İşte Türkiye'ye yerleşmiş, Adana'ya yerleşmişler. Orada Annenizle işlerini kurmuşlar. tanışmış bu. Bir şekilde annem hasbelkader tanışıyorlar, bir araya geliyorlar. Sonra birbirlerini seviyorlar. Sonra ben ve 4 tane daha kardeşim var. Böyle geniş bir aile olarak biz hayatımızı idame ettiriyoruz. Siz Adana'da. 4 numarasınız. Ben 4 numarayım. Benden bir küçük daha var, kız kardeşim. Kız kardeş. 3 erkek, 2 kız. Evet, 3 erkek 2 kız. Onlar ne yapıyorlar? Onların güzel sanatlarla. Valla onlar öncelikle medeni durumlarından bahsedelim. Hepsi evli. Oo, bir siz kaldınız. Evet, bir tek Hadi ben bakalım. kaldım. Baskı da yapmıyor ailem sağ olsun bu konuyla ilgili. Evlenmelisin, evlenmelisin diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü bütün genç kızların merakı var. Şimdi herkes dinliyordur. Acaba Kıvanç Bey ne düşünüyor evlilik konusunda Ben o zaman? bir kere geniş bir ailede büyüdüğüm için aile havasını her zaman solumaktan yana bir Evet. insanım. Evet. O atmosferi, o havayı mutlaka yaşamam gerekiyor. Öyle büyüdüğüm için, ona alıştığım için, yalnızlıktan zaten korkan bir adam olduğum için mutlaka ileride bir ailem olsun, sevdiğim birisiyle, sevdiğim kişi kimse onunla evleneyim, e, işte birden fazla çocuğum olsun, çocuklarım olsun, hepsini kanatlarımın altına alayım. Böyle Onlarla tatile planlarınız var. gidelim, gezelim, tozalım, sabah güzel kahvaltımızı yapalım. Haftanın bir günü şöyle bir aile günümüz olsun. O sıcaklığı ben ailemden gördüğüm için ne gördüysem onu aktarmak istiyorum geleceğime. Ne kadar güzel. Peki nasıl bir genç kız acaba sizin hayallerinizi süslüyor olabilir? Neler hitap edebilir size genç kızlarda? Şu anda bana hitap eden kimse yok. İşte Ama düşünenler için diyorum mesela ne gibi şeyler. Sizde bir insanda neler hoşunuza gidebilir mesela? Bir insanın nesi sizin hoşunuza gidebilir? benim için şöyle, şu çok geçerli bir akçedir. İnsanın dürüst olması. Kişinin dürüst olması çok önemli. Ve doğal olmasından yanayım. Çünkü yaşamış olduğumuz şu zamanda benim ve çevremdeki insanların ve günümüz insanların en önemli problemi, insanlara artık güven duyamamaya başladılar. Kişilere, nesnelere, olaylara. Kesinlikle gerçeklik noktasından yaklaşamamaya başladılar. Bu da insanların artık çoğunluğunun suratlarında bir maskeyle dolaştıkları, gerçekleri tam olarak ifade edemedikleri, etmek istemedikleri ya da bir şekilde bu gerçeklik noktasına uzaklaştıkları bir dönemde olarak görüyorum ben. Yani bir numara dürüst olmasını istiyorsunuz. Kesinlikle. Aslında çok klişe bir laf. Yani Hı, herkesin tamam, söylemiş hayır, olduğu bir bence laf. çok güzel. Öyle Herkes çok dürüst olsun, şöyle olsun, böyle olsun falan. Yani dünyada yani kimse on numara değil. evet. Herkes hatalarıyla var. Zaten insanları da hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla seviyorsunuz. Bir şekilde onu o yapan her şeyi, hatası, sevabı, günahı, her şeyle o bir şahıstır zaten. Benim için başta bunlar geliyor. Onun dışında yani hiçbir şey önemli değil. Yani dış görünümü o olsun, bu olsun, bunlar siparişle hani marketten gidip 2 kilo muz almaya benzemez. Çok genç yaşta çok ünlü oldunuz hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Bazı yazıları okudum, bir izdiham yaşamışsınız değil mi Dubai'de, Arap Evet. ülkelerinde. Ama buna rağmen son derece efendi, kendini hiçbir şeye kaptırmayan, biliyorsunuz dünyada böyle çok genç yaşta meşhur olanlar yok, uyuşturucu yok, şu bu bir takım problemlerle karşılaşıyorlar. Sizin böyle bir problem yaşamamış olmanız herhalde ailenizin size verdiği eğitim, Kesinlikle, sevgi, kesinlikle. ilgi diye düşünüyorum. Sonuna kadar. İnsanlar nelere merak sarıyorlarsa, ne zararlıysa ve neleri yapmaktan hoşlanıyorlarsa bilin ki onun altında bir takım boşluklar var. O boşlukları doldurmanın çabasıyla o yöne doğru hamle yapılır. Ben buna inanıyorum sadece. Benim o yönde hiçbir zaman boşluğum olmadı. Yani kendimi daha fazla tatmin edeyim duygusal anlamda ve
maddi anlamda daha fazla tatmin olayım, daha mutlu olayım gibi ne boşluklarım oldu ne doldurmam gereken yerler oldu. Yani ailenin çok önemli etkisi var. Dediğim gibi ben hala anneme, babama, kardeşlerime çok bağlıyım. Çok birbirimizi severiz, çok kollarız. Yakın oturuyormuşsunuz da. Bir de Evet. tek çocuk olmamanın verdiği bir avantaj da herhalde paylaşma. Tabii yani ondan Kardeşlerle, bahsediyorum. onlar da İnsan hepsi. ailesinden ne görüyorsa kendi ileride kuracağı ailesine de onu vermek istiyor. Başka bir şey çünkü görmemiş. Yani benim hayatımda ilk gördüğüm erkek babam, ilk gördüğüm kadın da annem. Ve aslında işte aile çok önemli burada. Temel ne kadar sağlamsa insan o kadar çevresindeki erozyondan, rüzgardan, fırtınadan etkilenmiyor. Dimdik ayakta durabiliyor. Ha, yani her zaman ayakta durmak mı gerekiyor? Hayır. Ben de şuna inanan bir adamım. Ne geliyorsa alacaksınız. Kötü, iyi duygu. İnsanlar hata yapmak için vardır. Hatalarıyla. Ama sevgiyi de muhakkak göstermek gerekiyor. Tabii canım, Gördüğüm tabii. kadarıyla benim yaşantımda da öyle olmuştu. Yani daha önce de bahsetmiştim ben. Siz herhalde ilk defa duyuyor olacaksınız. Mesela ben annemi babamı senede 2 kere öpebilirdim bayramdan bayrama. Bu tabii bir yerden sonra yanlış. Ama geçenlerde Haluk Piyes'i dinliyordum. Hı hı. Çok şaşırdım. Onun jenerasyonunda da böyle bir şey mevzu bahismiş. Babası hiçbir zaman ona mesela seni seviyorum falan dememiş. O da babasına seni seviyorum dediği zaman telefonu kapatmış babası. Sonra da konuştuğunda bizim köyde bundan satılmazdı falan filan demiş. Yani inanamadım, bizden sonraki bir jenerasyonda bile hala bu devam ediyor. Onun için insanların mümkün olduğu kadar çocuklarına sevgilerini göstermesi lazım. Yani benim mesela aklım almıyor yani Değil hani mi? Siz tabii onu öyle... ben hani gerçekten aklım almıyor. Çocuğum olacak ve çocuğum beni hani senede 2 defa Öpmesine izin vereceksiniz. imkanı yok yani böyle bir şey namümkündür herhalde. Ha, her şeyin bir dozu var tabii. Gayet herkesin kafasındaki o mükemmel çocuk şöyle karakterli olsun, böyle Hani efendi olsun, böyle. şımarmasın diye öyle bir şey yapılmış ama tabii yanlış bu. Ama Bir- tabii bence sevgiden de yoksun kalıyor çocuklar. Tabii. Ve aslında büyük bir handikap. İleride kendi çocuğu olduğu zaman nasıl davranabileceğini belki bilemez. Ha, ben babamdan böyle görmüştüm, demek doğrusu buymuş. Veya yapmaya çalışsa bile bir yerden sonra ona kendini yakın hissedemez. Işıltılar'da bugün Aşk-ı Memnu dizisinin ünlü yıldızlarından Kıvanç Tatlıtuğ'la görüştük. Ben Tahire Demircan. Bir sonraki Işıltılar'a kadar şimdilik hoşça kalın. Böyle daha böyle friendly. Siz memnun please. kalmadınız herhalde programdan. Daha friendly please. Tabii Siz biz memnun yeni- kalmadınız herhalde programdan. Fena değil. Öyle mi? Daha- Ben daha- bunu hiç beklemiyordum sizden. Daha iyi olabilirdi ama. Ben hiç Ben daha beklemedim böyle sizden sıcak. bunu. Bunları kamera arkası kullanalım biz. Tamam mı? Evet. Şimdi daha böyle sıcak gülümseyerek. Daha Tamam, iyi. hadi bakalım. Tamam. Peki. Evet, merhaba, ben Kıvanç Tatlıtuğ. Bugün Işıltılar'da Tahire Demircan'la birlikteyiz. Bizi izlemeyi unutmayın.